Tarihte Firavun Akeneton olarak bilinen kişinin kesin doğum yılı bilinmemektedir. Ancak doğduğu dönem neredeyse kesindir ve milattan önce 1360'lı yıllara tarihlenir. Araştırmacılar doğum yılı için milattan önce 1368 ya da 1367 yıllarını en güçlü adaylar arasında görür. Akeneton'un babası, Mısır'ın en güçlü hükümdarlarından biri olan Firavun 3. Amenhotep'ti. Doğduğunda babasının adını aldı ve hayatının büyük bir bölümünde Amenhotep olarak anıldı. Bugün onu Akeneton adıyla tanımamız, ilerleyen yıllarda bilinçli olarak yaptığı bir isim değişikliğinin sonucudur. 3. Amenhotep, Akeneton doğduğunda yaklaşık 20 yıldır tahtta bulunuyordu ve milattan önce 1380'li yılların başlarında Firavun olmuştu. Akeneton'un nerede doğduğu kesin değildir. Bazı Mısır bilimciler, güneş tanrısı Ra kültünün çok güçlü olduğu Heliopolis yakınlarındaki antik Memphis kentinde doğmuş olabileceğini öne sürer. Diğerleri ise o dönemde krallığın güneydeki başkenti olan günümüz Luxor'una yakın Teb civarında dünyaya geldiğini savunur. Babasının Malkata'da inşa ettirdiği büyük kraliyet sarayı dikkate alındığında, burada doğmuş olması birçok araştırmacıya göre en mantıklı ihtimaldir. Annesi 3. Amenhotep'in büyük eşi yani baş kraliçesi Tiye'ydi. Antik Mısır'da çok eşlilik yaygındı ve firavunların birden fazla eşi bulunurdu. Bu eşler arasında bir büyük eş seçilir ve tahtın varisi genellikle bu eşten doğan oğullar arasından belirlenirdi. Bu durum Akeneton'u doğrudan taht sıralamasına yerleştiriyordu. Ancak Tiye'den doğan bir abi vardı. Prens Tutmose. Bu nedenle Akeneton çocukluğunda kesin varis olarak görülmüyordu. Akeneton'un dünyaya geldiği Mısır, binlerce yıllık köklü bir uygarlığın zirve dönemlerinden birini yaşıyordu. Nil Nehri kıyılarında milattan önce 4. bin yıldan itibaren gelişen tarım, Mısır toplumunun temelini oluşturmuştu. Nil'in her yıl düzenli olarak taşması, çöl ortasında benzersiz bir bereket yaratıyordu. Bu sayede yazı, bürokrasi, zanaat ve karmaşık bir dini sistem gelişti. Milattan önce 3. bin yılın ortalarında eski krallık firavunları, Giza platosunda büyük piramidi inşa edebilecek güce ulaşmıştı. Bu uzun tarih boyunca Mısır inişli çıkışlı dönemler yaşadı. Milattan önce 22. ve 21. yüzyıllar siyasi karışıklıklarla geçti. Ardından Orta Krallık yeniden bir toparlanma dönemi getirdi. Milattan önce 17. yüzyılda Hüksoslar Kuzey Mısır'ı ele geçirerek yeni bir kaos yarattı. Yaklaşık 1,5 yüzyıl süren bu dönem Mısır için derin bir travmaydı. Bu karanlık dönem Akeneton'un büyük dedesi 3. Tutmose ile sona erdi. Milattan önce 15. yüzyılda Tutmose, Mısır'ı tarihte eşi benzeri görülmemiş bir güce ulaştırdı. Nil boyunca güneye, bugünkü Sudan topraklarına kadar ilerledi. Levant bölgesinde Filistin, İsrail, Ürdün, Suriye ve Lübnan'a uzanan geniş alanları fethetti. Bu dönem Mısır tarihinin yeni krallık olarak bilinen altın çağıydı. Akeneton işte böylesine güçlü ve zengin bir imparatorluğun mirasçısı olarak dünyaya geldi. Ancak ironik biçimde onun saltanatı Mısır tarihinde büyük bir iç kargaşa dönemi olarak anılacaktı. Erken yaşamına dair bilgilerimiz son derece sınırlıdır. Bu boşluk tarihçiler tarafından çok sayıda teoriyle doldurulmaya çalışılmıştır. Bazı araştırmacılar Akeneton'un gençliğini Memphis'te geçirdiğini ve burada Ptah kültüyle yakın temas kurduğunu öne sürer. Ptah, zanaatkarların ve yaratıcı gücün tanrısıydı. Abi Prens Tutmose'un da bir süre Ptah'ın baş rahibi olarak görev yaptığı bilinmektedir. Akeneton'un daha sonra bu rolü devralmış olması ihtimali, onun güçlü dini duyarlılıklar geliştirmiş olabileceğini düşündürür. Eğitimi konusunda da bazı isimler öne çıkar. Bunlardan biri olan Parennefer'in Akeneton'un çocukluk öğretmeni olduğu kesindir. Parennefer daha sonra Firavun'un en üst düzey yöneticilerinden biri olmuş ve bu rolü nedeniyle büyük bir mezarla onurlandırılmıştır. Bu durum Akeneton'un düşünsel gelişiminde öğretmenlerinin etkisinin ne kadar önemli olduğunu gösterir.
Akhenaton'un özel hayatında kesin olarak bildiğimiz en önemli figür, büyük eşi Nefertiti'dir. Milattan önce 1350'li yıllarda evlendikleri düşünülür. Nefertiti muhtemelen Akhenaton'dan birkaç yaş büyüktü ve kraliyet soyuyla akraba olması ihtimali yüksektir. Nefertiti yalnızca Akhenaton'un eşi olduğu için değil, Mısır tarihinin en güçlü ve etkili kraliçelerinden biri olduğu için de ün kazanmıştır. Onu ölümsüzleştiren en önemli unsur, milattan önce 1345 civarında yapılan ünlü büstüdür. Bu eser 1912 yılında Amarna'da bulunmuş ve bronz çağından günümüze ulaşan en canlı kadın portrelerinden biri olarak kabul edilmiştir. Nefertiti'nin büyük olasılıkla Tutankamon'un annesi olması onu Mısır tarihinin merkezine yerleştirir. Nefertiti'nin dışında Akhenaton'un başka eşleri de vardı. Bunlardan biri Kia olarak bilinir. Bazı araştırmacılar Kia'nın Mitanni kraliyet ailesinden gelen Tadukipa olduğunu düşünür. Eğer bu doğruysa, bu evlilik Mısır ile komşu bir güç arasındaki diplomatik bir ittifakı temsil ediyordu. Kia'nın yabancı kökenli olması, büyük eş konumuna yükselmesini engellemiş olabilir. Ancak yazıtlarda Akhenaton'un en sevdiği eşlerden biri olarak anılması, saray içindeki önemini açıkça gösterir. Akhenaton'un aile yapısı ve evlilikleri, Amarna döneminin karmaşık doğasını açıkça yansıtır. Araştırmacılar, Akhenaton'un Mezopotamya'daki Babil hükümdarının kızıyla evlenmiş olabileceğini belirtir. Ancak bu eşin adı kesin olarak bilinmemektedir. Bunun yanı sıra, kimliği belirsiz bir kız kardeşiyle evlendiğine dair güçlü olmasa da dikkat çeken spekülasyonlar vardır. Antik Mısır'da hanedan içi evlilikler tamamen sıra dışı olmadığından bu ihtimal teorik olarak mümkündür. Akhenaton'un bu evliliklerinden çok sayıda çocuğu olduğu anlaşılmaktadır. Büyük eşi Nefertiti ile olan evliliğinden 7 ya da daha fazla çocuk dünyaya gelmiştir ve bunların büyük çoğunluğu kız çocuğudur. Diğer eşlerinden de çocukları olmuştur. Ancak bu çocukların sayısı ve kimlikleri mevcut arkeolojik ve yazılı kanıtlarla kesin biçimde tespit edilememektedir. Üstelik bebeklik döneminde ölen ve hiçbir kayda geçmeyen çocukların bulunması da son derece olasıdır. Akhenaton'un çocukluk ve gençlik yılları boyunca tahtın kesin varisi olarak ağabeyi Prens Tutmos'e görülüyordu. 3. Amenhotep'in ölümünden sonra Firavun olarak tahta geçmesi beklenen kişi Tutmoset'tu. Ancak milattan önce 1350'li yılların başlarında ya da ortalarında Tutmos hayatını kaybetti. Bu beklenmedik ölüm Akhenaton'u bir anda tahtın tek varisi konumuna getirdi. Böylece Akhenaton muhtemelen henüz ergenlik çağını yeni geçmişken babasıyla birlikte ortak yönetime başladı. Antik Mısır'da ortak yönetim uygulaması, genç varisin devlet yönetimi ve dini görevler konusunda eğitilmesi amacıyla kullanılırdı. Aynı zamanda 3. Amenhotep'in sağlık durumunun giderek kötüleşmesi de bu kararı hızlandırmış olabilir. Bu döneme ait heykeller ve tasvirler yaşlı ve hasta görünen bir hükümdarı yansıtır. Mumyasından elde edilen bulgular 3. Amenhotep'in henüz 40'lı yaşlarında olmasına rağmen obezite ve artrit gibi ciddi sağlık sorunları yaşadığını düşündürmektedir. Yaygın inanışın aksine diş sağlığı konusunda da ciddi problemleri vardı ve çürüklerle dolu dişleri büyük olasılıkla sürekli ağrılara neden oluyordu. Bu fiziksel zayıflıklara rağmen 3. Amenhotep M.Ö. 1350 bir civarına, hatta belki 1349 yılına kadar hüküm sürmeyi başardı. Babasının ölümünün ardından Akhenaton, başlangıçta Amenhotep 4. adıyla tek başına firavun oldu. Ancak çok kısa bir süre sonra adını Akhenaton olarak değiştirdi. Bu isim değişikliği sıradan bir geleneksel tercih değil, yaklaşan büyük bir ideolojik kırılmanın işaretiydi. Akhenaton'un kişisel yönetiminin ilk yılları daha sonra yaşanacak radikal değişimlerden oldukça farklıydı. Milattan önce 1346 yılına kadar olan yaklaşık 4 ya da 5 yıllık dönem, araştırmacılar tarafından Karnak yılları olarak adlandırılır. Bu adlandırma, Akhenaton'un Nil Nehri kıyısındaki Tep kentinde, Karnak Tapınağı yakınlarında yer alan yönetim merkezinden devleti geleneksel biçimde yönetmeye devam ettiğini ifade eder. Büyük olasılıkla taç giyme töreni Tep'te gerçekleşti.
Ancak Memphis'te de ikinci bir taç giyme yapılmış olması mümkündür. Bu döneme ait yazıtlar Akhenaton'un Ra, Amun, Ptah, Hathor ve Nekbet gibi geleneksel Mısır tanrılarına tapınmayı sürdürdüğünü açıkça göstermektedir. Metinlerde tanrılar ifadesinin çoğul olarak kullanılması, çok tanrılı düzenin halen geçerli olduğunu ortaya koyar. Aynı zamanda Akhenaton, Mısır'ın en zengin ve enerjik metropollerinden biri olan Teb'i geliştirmeye devam etti. Geç Bronz Çağı, antik dünyada olağanüstü bir refah ve canlılık dönemiydi. Teb, bu canlılığın tam merkezinde yer alıyordu. Taş işleme, resim, cam yapımı ve çömlekçilik gelişmişti. Katipler, tıp görevlileri ve uzman zanaatkarlar için eğitim veren kurumlar bulunuyordu. 80 bin ile 100 bin arasında olduğu tahmin edilen nüfusuyla Teb, o dönemde dünyanın en büyük şehirlerinden biri olabilir. Akhenaton'un saltanatının ilk yıllarında yaşam dışarıdan bakıldığında tamamen normal görünüyordu. Çok az kişi bu düzenin kısa süre içinde kökten sarsılacağını tahmin edebilirdi. Bu erken dönemin bir diğer önemli özelliği, Akhenaton'un babasının başlattığı büyük inşaat projelerini tamamlamasıydı. Bunlardan en dikkat çekeni, Nil Nehri'nin batı yakasında Kom el Hettan bölgesinde yer alan anıtsal mezarlık tapınağıydı. Tapınak günümüzde büyük ölçüde yıkılmış olsa da, pilonlar, kutsal alanlar ve açık hava, güneş avlularından oluşan düzeni yeniden kurgulanabilmektedir. Bu mimari düzen, ışık ve gölgenin bilinçli kullanımına dayanıyordu. Güneş ışınlarının altın yüzeylerde kırılması, ritüellere katılanlar üzerinde güçlü bir etki yaratıyordu. Bu durum güneşin Mısır dini düşüncesindeki merkezi rolünü açıkça ortaya koyar. Aynı alanda yükselen ve bugün Memnon heykelleri olarak bilinen devasa taş heykeller, Nil üzerinde seyahat eden herkes için etkileyici bir güç gösterisiydi. Akhenaton, saltanatının ilk yıllarında Nil'in doğu yakasındaki Teb'deki büyük tapınaklara eklemeler yapmayı da sürdürdü. Burada Ra'ya adak sunduğunu gösteren yazıtlar bulunmaktadır. Ancak aynı dönemde güneş tanrısı Aten'e adanmış yeni tapınak ve ibadet alanlarının sayısı da artmaya başlamıştı. Bu durum yaklaşan dönüşümün ilk işaretleri olarak yorumlanır. Akhenaton, saltanatının 2. ya da 3. yılında bir Set Festivali düzenledi. Bu karar oldukça sıra dışıydı. Çünkü Set Festivalleri genellikle bir firavunun 20 ya da 30 yıllık yönetiminin ardından yapılırdı. Akhenaton'un bu festivali çok erken düzenlemesi, geleneklerle bilinçli bir mesafe koyduğunu gösterir. Araştırmacılar bu hamleyi, saltanatının meşruiyetini erken dönemde pekiştirme çabası olarak yorumlar. Festivalin tarihinin, 3. Amenhotep'in tahta çıkışının 40. yılına denk gelmiş olabileceği de öne sürülür. Bu durumda Akhenaton, kendi yönetimini babasının görkemli mirasıyla doğrudan ilişkilendirmek istemiş olabilir. Ancak bu normatif dönem uzun sürmeyecekti. Milattan önce 1346 civarında Akhenaton'un yönetimi Antik Mısır tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir dönüşüm sürecine girdi. Bu değişimin merkezinde tapınak yazıtlarında Aten, Atonu ya da İtne olarak geçen güneş diski tanrısı bulunuyordu. Ve bu karar Mısır'ın 1000 yıllık dini düzenini temelden sarsacaktı. Bu yeni dini sistemde güneş artık mitolojik anlatıların merkezinde dolaşan soyut bir güç olmaktan çıkarıldı ve disk biçiminde kişiselleştirilerek Aton adıyla inancın merkezine yerleştirildi. Bu yaklaşım, Ra ve diğer daha bilinen güneş tanrıları üzerinden kurulan karmaşık mitolojik katmanların büyük ölçüde bilinçli biçimde sadeleştirilmesi anlamına geliyordu. İbadet anlayışı, tanrıların hikayeleriyle örülü çok katmanlı bir yapıdan uzaklaşıp, gökyüzünde her gün görülen ışığın kendisine yönelen daha yalın ama çok daha radikal bir forma büründü. Aton'a tapınmaya dair maddi kayıtların büyük bir kısmı, Akhenaton'dan sonra gelen halefler tarafından kasıtlı biçimde yok edildi ya da silindi. Buna rağmen Akhenaton'un Aton adına yeni tapınaklar inşa ettirdiği, bazı eski tapınakları ise Aton'a yeniden adadığı açıkça anlaşılmaktadır. Yeni sunakların kurulduğu ve bu ibadet alanlarına Aton'a adanmış yazıtların yerleştirildiği, günümüze ulaşan arkeolojik bulgularla doğrulanmaktadır. Bu durum, söz konusu değişimin yalnızca kişisel bir inanç meselesi değil, doğrudan devlet eliyle yürütülen resmi bir dönüşüm olduğunu gösterir. Akhenaton bu kırılmayı daha da ileri taşıyarak kendi adını da değiştirdi. Milattan önce 1350'li yılların sonlarına doğru Akhenaton adıyla anılmaya başlandı. Bu ad genellikle Aton için etkili olan ya da
Aton'a adanmış kişi şeklinde yorumlanır. Bir hükümdarın adında bir tanrının adını taşıması, Antik Mısır'da tamamen alışılmadık değildi. Örneğin Ramses adı güneş tanrısı Ra'nın adını içerirken, Akhenaton'un büyük atası, 3. Tutmose, bilgelik ve sihir tanrısı Tot'un adını taşımaktaydı. Ancak Akhenaton'u benzersiz kılan nokta, bu isim değişikliğinin bir sembolden öteye geçmesiydi. Çünkü burada yalnızca bir tanrının adını taşımak değil, fiilen tek bir tanrıya doğru güçlü ve bilinçli bir yöneliş söz konusuydu. Bu durum, doğal olarak tek tanrıcılık tartışmalarını da beraberinde getirdi. Mısır bilimciler, Aton inancının doğası konusunda uzun süredir fikir ayrılığı içindedir. Bazı araştırmacılar bunu, insanlık tarihindeki en erken tek tanrıcılık denemelerinden biri olarak görür. Diğerleri ise bu sistemi, diğer tanrıların varlığını tamamen reddetmeden Aton'u her şeyin üstüne yerleştiren bir tek tanrıya öncelik verme anlayışı olarak tanımlar. Bu yeni dinin felsefi temellerini anlamak bugün oldukça zordur. Çünkü Akhenaton'un ölümünden sonra gelen yöneticiler, Aton inancının izlerini bilinçli biçimde silmeye çalışmıştır. Yine de elde kalan yazıtlar ve tasvirler, bu inancın birey ile Tanrı arasında daha doğrudan bir ilişki kurduğunu göstermektedir. Geleneksel Mısır dininde rahipler güçlü aracılar iken, Aton inancında halkın doğrudan güneşe adak sunduğu sahneler öne çıkar. Bu durumun güçlü rahip sınıfının ayrıcalıklarını tehdit ettiği ve Akhenaton'a yönelik tepkilerin nedenlerinden biri olduğu düşünülmektedir. Akhenaton'un dini devriminin en somut ve çarpıcı adımlarından biri ise Aton'a adanmış yeni bir başkent kurulmasıydı. Antik Mısır tarihinde başkentlerin zaman zaman değişmesi alışılmadık bir durum değildi. Milattan önce 1346 civarında Akhenaton, Teb'in yaklaşık 100 kilometre kuzeyinde Nil Nehri'nin doğu kıyısında yeni bir şehir kurdurmaya başladı. Bu şehir günümüzde Amarna olarak bilinir. Ancak antik çağdaki adı Akhetaton'du ve Aton'un ufku anlamına geliyordu. Şehrin konumu, güneşin doğudan yükselişinin açıkça izlenebileceği şekilde bilinçli olarak seçilmişti. Akhetaton, Aton inancının hem dini hem de siyasi merkezi olarak tasarlanmıştı. Kraliyet sarayı, yönetim binaları ve tapınaklar bu yeni şehirde toplanacaktı. Daha önce büyük ölçüde bakir olan bu bölgede 10 binlerce işçi görevlendirildi. Mısır ekonomisinin ciddi bir bölümü kısa sürede sıfırdan bir başkent inşa edebilmek için seferber edildi. Bu ölçek, Akhenaton'un dini reformunun ne kadar köklü ve geri dönüşsüz biçimde tasarlandığını açıkça ortaya koyar. Eğer Amarna'daki bazı yapılarda bulunan adanma yazıtları doğruysa, şehir milattan önce 1341 yılında neredeyse tamamen bitmiş halde ortaya çıktı. Yeni başkent, Nil Nehri'nin doğu kıyısında yaklaşık 13 kilometrelik bir alana yayılıyordu. Şehir, Kuzey Şehir ve Güney Şehir olmak üzere iki ana bölüme ayrılmıştı. Kuzey Şehir, devletin ve yönetimin kalbi olarak tasarlanmıştı. Burada kraliyet sarayı, idari yapılar ve mezarlık alanı bulunuyordu. Güney şehir ise ağırlıklı olarak inşaat işçilerinin yaşadığı yerleşim alanıydı. Eğer Amarna daha uzun süre başkent olarak kalsaydı, bu bölgenin zamanla kalıcı bir kent dokusuna dönüşmesi kaçınılmazdı. Bu iki ana bölgenin doğusunda Akropolis yer alıyordu. Akropolis'in yakınında ise Akhenaton için tasarlandığı düşünülen oldukça ayrıntılı bir mezar yapısı bulunuyordu. Kuzey şehir ile işçi yerleşimleri arasında ise kentin asıl dini merkezi yükseliyordu. Burası Aton'un büyük tapınağıydı. İnce taşlardan yapılmış yapılar, heykeller, sütunlu kemerler ve açık avlulardan oluşan bu tapınak kompleksi, Akhenaton'un krallığında Aton'a tapınmanın mutlak merkeziydi. Milattan önce 1340'lı yıllarda burada yoğun ve son derece planlı bir inşaat faaliyeti yürütüldüğü anlaşılmaktadır. Bulunan kabartmalar ve duvar resimleri yüzlerce sunağın Tanrı'ya adak sunmak için hazırlandığını göstermektedir. Amarna'daki bu mimari ve sanatsal üretim, milattan önce 1346 yılında başlayan Aton kültü ile Akhenaton'un saltanatının son yılları arasında belirgin bir biçimde şekillendi. Ortaya çıkan sanat ve mimari anlayış, önceki antik Mısır geleneklerinden köklü biçimde ayrılıyordu. Bu nedenle araştırmacılar bu dönemi tanımlamak için özel olarak Amarna stili ifadesini kullanır.
Heykellerde ve kabartmalarda insan figürleri alışılmadık derecede ince, zarif ve neredeyse kadınsı yüz hatlarıyla tasvir edilmiştir. Bu görünüm, önceki firavunların güçlü, dolgun ve idealize edilmiş yüzlerinden belirgin şekilde farklıdır. Kraliyet ailesi de ilk kez bu kadar samimi biçimde betimlenmiştir. Akhenaton ve Nefertiti, çocuklarıyla birlikte gündelik sahnelerde yan yana gösterilmiştir. Giysiler ve başlıklar da geleneksel kalıpların dışına çıkmıştır. Nefertiti'nin ünlü büstündeki yüksek başlık bu yeni estetik anlayışın simgesidir. Bazı tasvirlerde Nubya tarzı peruklar ve alışılmadık kıyafetler dikkat çeker. Tapınak mimarisinde de büyük bir kırılma yaşanmıştır. Antik Mısır tapınaklarının tipik özelliği olan yüksek ve kapalı duvarlar terk edilmiştir. Bunun yerine daha açık, alçak duvarlı ve güneş ışığına doğrudan açık ibadet alanları tercih edilmiştir. Dini törenler artık Aton'un ışığının doğrudan hissedilebildiği avlularda gerçekleştirilmiştir. Bu değişimler yalnızca dini değil, kraliyet gücünün halka nasıl sunulduğunu da dönüştürmüştür. Akhenaton'un reformları yönetimin görsel dili ve sembollerine kadar uzanmıştır. Tüm bu kararlar Akhenaton'un kişisel kimliği hakkında büyük bir tartışmayı da beraberinde getirmiştir. Bazı araştırmacılar onu vizyoner ve samimi bir dini reformcu olarak görür. Bazıları ise akıl sağlığının yerinde olmadığını ya da aşırı uçlara kaydığını savunur. Bir başka görüş ise Akhenaton'un gücü merkezileştirmek isteyen son derece hesapçı bir siyasi figür olduğu yönündedir. Yeni dinin güçlü Amun rahip sınıfını zayıflattığı açıktır. Aton kültü, dini otoriteyi rahiplerden alıp doğrudan Firavun'un şahsında toplamıştır. Akhenaton'un adını değiştirerek kendisini güneşle özdeşleştirmesi de bu yorumla örtüşür. Tahta çıktıktan kısa süre sonra Teb'de bir set festivali düzenlemesi, bu güvensizlik ve meşruiyet arayışının başka bir göstergesi olarak değerlendirilir. Ancak Akhenaton'un saltanatı yalnızca dinle sınırlı değildir. Bu yaklaşık 15 yıllık dönemde dış politikada büyük önem taşımıştır. Mısır hala geç. Bronz Çağı dünyasının en güçlü devletlerinden biriydi. Ancak ciddi rakiplerle çevriliydi. Hitit İmparatorluğu Anadolu'da güçlenmişti. Asur İmparatorluğu Mezopotamya'da yükselişe geçmişti. Batıda Mikenler ve Girit dünyasıyla ticari ilişkiler sürüyordu. Güneyde Nubya'da Mısır egemenliğine karşı direnişler vardı. Batı çöllerinden gelen baskınlar da sürekli bir tehditti. Bu döneme dair en değerli kaynaklardan biri Amarna mektuplarıdır. 1880'li yıllarda tesadüfen bulunan bu kil tabletler, çivi yazısıyla yazılmıştır. Tabletler, Akhenaton'un Asur, Babil ve Levant'taki yöneticilerle yürüttüğü diplomatik ilişkileri ayrıntılı biçimde kaydeder. Bazı Levant yöneticilerinin Akhenaton'a Güneş Efendim diye hitap etmesi dikkat çekicidir. Bu hitap, Akhenaton'un yeni güneş inancının dış dünyada da bilindiğini düşündürür. Buna karşılık Asur ve Babil kralları Firavun'a eşit bir hükümdar olarak kardeş diye seslenmiştir. Özellikle Asur ile Babil arasındaki rekabet, Akhenaton'u zor bir diplomatik dengeye itmiştir. Babil kralı Burnaburyaş, Akhenaton'a yazdığı mektuplarda Asurlu elçilerin neden kabul edildiğini sorgulamıştır. Bu yazışmalar, Akhenaton'un saltanatının yalnızca dini değil, aynı zamanda son derece karmaşık bir uluslararası döneme denk geldiğini açıkça ortaya koyar. Babil kralının Akhenaton'dan muhtemelen kısa bir yanıt almış olması mantıklıdır. Çünkü Akhenaton bu dönemde gözünü daha büyük bir denge oyununa çevirmişti. Görünüşe göre asıl hedef Hititlere karşı Asurlularla bir tür yakınlaşma ya da en azından diplomatik bir pencere açmaktı. Çünkü milattan önce 1340'lı yıllarda Hititler, hükümdarları 1. Suppiluliuma yönetiminde Suriye ve Lübnan hattındaki Hitit-Mısır sınır bölgesine baskınlar düzenlemeye başlamıştı. Bu baskınlar o an için kesin bir sonuç doğurmamış gibi görünse de, bölgede biriken gerilimin uzun vadeli bir fırtınaya dönüştüğü açıktı. Buradaki sınır çatışması yalnızca birkaç akın ve karşılık vermeden ibaret değildi. Bu, iki büyük imparatorluğun Doğu Akdeniz'in kilit kapıları üzerinde kurduğu yıllarca sürecek bir bilek güreşinin başlangıcıydı.
Ve bu gerilim hattı 10 yıllar boyunca büyüyerek sonunda bir yüzyıl sonra 2. Ramses döneminde Kadeş Savaşı gibi antik tarihin en ünlü çarpışmalarından birine doğru ilerleyecekti. Amarna mektupları. İşte bu yüzden önemlidir. Çünkü bu mektuplar bize savaşların gölgesinde diplomasinin nasıl işlediğini çıplak biçimde gösterir. Bu tabletler, Bronz Çağı dünyasında vasal şehir devletlerinin nasıl konumlandığını, kimin kime bağlı olduğunu ve bu bağlılığın nasıl pazarlık edildiğini anlatan eşsiz belgelerdir. Levant'taki küçük prenslikler ve şehirler bir yandan Mısır'a bağlılık bildiriyor, diğer yandan Hitit baskısı altında hayatta kalmaya çalışıyordu. Bu yazışmalar, Akhenaton'un yalnızca dini bir devrimci değil, aynı zamanda karmaşık bir uluslararası satranç tahtasında hamle yapan bir hükümdar olduğunu da hissettirir. Akhenaton döneminde güneyde de önemli bir askeri hareketlilik yaşandı. Mısır'ın Nubya üzerindeki hakimiyeti sık sık isyanlarla sınanıyordu ve bu nedenle Güney cephe hiçbir zaman tamamen sakin değildi. Akhenaton'un saltanatının ortalarında tarihlemesi tam net olmasa da Nubya'da bir ayaklanmanın bastırılması için bir sefer düzenlendi. Akhenaton ordunun başına bizzat geçmedi. Bunun yerine Nubya'nın geniş bir bölümünün valisi olan Tutmos adlı bir komutanı güneye gönderdi. Bir firavunun Nubya'daki bir seferi doğrudan yönetmek yerine bir komutanına devretmesi o dönem için olağan dışı sayılmazdı. Tutmos, bu seferi önceki müdahalelerde olduğu gibi rutin bir askeri tatbikat gibi ele almış olmalıydı. Kısa süre içinde huzursuzluğu bastırdı ve Mısır'ın güneydeki otoritesi yeniden pekiştirildi. Ardından zaferi anmak için Mısır'ın çeşitli bölgelerine zafer dikitleri, taş sütunlar ya da anıt işaretler dikildiği anlaşılmaktadır. Bazı Mısır bilimciler Akhenaton'un başka seferlere de katılmış olabileceğini öne sürer. Fakat bu iddiaların kanıtları genellikle zayıf ve spekülatiftir. Bu yüzden bir dönem popüler olan Akhenaton pasifistti fikri de bugün daha temkinli ele alınır. Çünkü gerçek şu ki Akhenaton tahta çıktığında Mısır Levant'ta zaten güçlü bir konumdaydı. Hititler ise birkaç sınır ihlali ve baskın dışında onun saltanatı boyunca Suriye ve Lübnan'daki Mısır etkisini tamamen kıracak ölçekte bir saldırı yürütmedi. Bu koşullar Akhenaton'a zaman kazandırdı. Asurlularla diplomatik ilişkileri derinleştirmek, Levant'taki vasalları yatıştırmak ve Nubya kontrolünü sağlam tutmak ona asıl hedefi için nefes alanı açtı. Asıl hedef ise Amarna'daki dev inşaatlar ve Aton projesiydi. Yani dış politikadaki yeterince dengeli çizgi, içerideki son derece radikal dönüşümün yakıtı haline geldi. Fakat bu büyük girişim beklenmedik biçimde sağlık sorunları ve ölüm tarafından sekteye uğratıldı. Akhenaton'un saltanatının 12. yılında yani M.Ö. 1340 civarında büyük bir festival düzenlendi. Bu festival, Amarna'daki inşaatların ilk aşamasının tamamlanmasına ve yeni başkentin resmen sahneye çıkmasına denk gelmiş gibidir. Komşu ülkelerden, Levant'taki vasal şehirlerden elçiler ve hatta bazı yöneticiler Firavun'a saygı sunmak üzere Amarna'ya gelmişti. İşte tam burada hikayenin karanlık tarafı başlar. Çünkü bu büyük buluşma, bazı yorumlara göre M.Ö. 1330'lu yılların başlarında Mısır'ı vuran ölümcül salgının kaynağı olabilir. Kesin tanı koymak imkansız olsa da, güçlü bir veba ya da benzeri yıkıcı bir hastalık dalgasının yaşandığı anlaşılmaktadır. Ve bu hastalık, ziyaret eden ileri gelenler aracılığıyla başkente taşınmış olabilir. Kaynağı ne olursa olsun, sonuç kraliyet ailesi için ağır oldu. Akhenaton'un kızlarından bazıları bu salgından etkilendi. Özellikle Meketaten, Neferneferure ve Setepenre adlı 3 kızının büyük eşi Nefertiti'den olan çocukları olduğu ve bu süreçte hayatlarını kaybetmiş olabilecekleri düşünülür. Başka aile üyelerinin de etkilenmiş olması mümkündür. Son yıllarda ortaya atılan bir teori, vebanın aslında daha erken yıllarda Mısır'ı sarsmaya başladığını ve Akhenaton'un dini devriminin motivasyonlarından biri olabileceğini öne sürer.
Yani kral, ülke hastalıkla kırılırken yeni bir tanrıya ve yeni bir düzene sarılmış olabilir. Fakat bu görüş şimdilik bir hipotezden öteye geçmez. Çünkü salgının Aton kültünün yükselişinden ve Amarna'nın inşasından daha erken başladığını açıkça gösterecek güçlü kanıtlar sınırlıdır. Akhenaton'un kendisinin neyden öldüğü ise kesin olarak bilinmez. Milattan önce 1336 ile 1334 yılları arasında bir dönemde salgından ölmüş olması ihtimal dahilindedir. Bunun dışında ömür boyu süren bir rahatsızlığının bulunması da olasıdır. Mısır bilimciler uzun zamandır onun heykel ve kabartmalarda yeni krallığın diğer firavunlarına kıyasla çok daha zayıf ve sıska tasvir edildiğine dikkat çeker. Buradan yola çıkarak Marfan sendromu ya da Froelich sendromu gibi bazı tıbbi yorumlar yapılmıştır. Bu tür rahatsızlıklar yüz hatlarında uzama, çene çizgisinde farklılık ve vücut formunda sıra dışı görünümler oluşturabilir. Fakat bu teşhislere karşı güçlü itirazlar da vardır. Akhenaton'un ölümünden önce bir süredir hasta olduğu iddiası, son 1-2 yılda ortak yönetim arayışına girildiği fikrini de güçlendirir. Ortak yönetici olarak bir noktada Nefertiti'nin, başka bir noktada ise Smenkare'nin öne çıktığı ileri sürülür. Smenkare'nin kimliği belirsizdir. Akhenaton'un kardeşi de olabilir. Belirsiz bir geçmişe sahip oğullarından biri de olabilir. Bu konu, Akhenaton'dan sonra kim geçti sorusunu doğrudan etkiler. Çünkü Akhenaton nispeten genç öldüyse, çocuklarının büyük kısmı halef olmak için çok gençti. Eğer Smenkare daha yaşlı bir akrabaysa, geçiş döneminde doğal bir seçenek haline gelmiş olabilir. Ne var ki kronoloji karışıktır ve Smenkare'nin Akhenaton'dan önce mi sonra mı öldüğü hala tartışılır. Açık olan şudur: Akhenaton'un ölümünden kısa süre sonra milattan önce 1332 civarında Tutankhamun tahta geçti. Tutankhamun o sırada 9 ya da 10 yaşından büyük olmayan bir çocuktu. Akhenaton'un oğullarından biri olduğu anlaşılır. Fakat annesinin kim olduğu ve soy hattı üzerine tartışmalar sürer. Genetik bir hastalıktan muzdarip olmasına rağmen milattan önce 1320'li yılların sonlarına kadar yaşadı ve hüküm sürdü. Ve belki de en önemlisi, babasının başlattığı pek çok reformu tersine çevirerek Mısır tarihinde güçlü bir iz bıraktı. Tutankhamun'un saltanatıyla birlikte Akhenaton'un dini düzenine karşı sert bir tepki başladı. Aton'a tapınma büyük ölçüde terk edildi. Çok tanrılı sistem yeniden güçlendirildi ve başkent tekrar Teb'e döndü. Fakat olaylar bununla sınırlı kalmadı. Akhenaton'un hatırasını silmek için adeta bir ikonoklazm dalgası başlatıldı. Amarna terk edildi. Tapınaklar ve büyük binalar söküldü, taşları başka yapılarda kullanıldı ve şehrin üstü zamanla kumla örtüldü. Bu yıkım garip bir şekilde kenti aynı zamanda korumuş oldu. Çünkü kumun altına gömülen yapılar yüzyıllar sonra arkeologların ortaya çıkarabileceği biçimde saklandı. Akhenaton dönemine ait kamu binaları ve anıtlar üzerindeki yazıtlar kazındı. Heykeller tahrip edildi. Yüz hatları özellikle oyularak yok edildi. Resmi kayıtların önemli bir bölümünün de bilinçli biçimde ortadan kaldırıldığı anlaşılmaktadır. Bu, Akhenaton'u ve Aton kültünü tarihsel kayıtlardan silmeye yönelik organize bir çaba anlamına geliyordu. Bu kampanya o kadar etkiliydi ki, bir yüzyıl sonra 2. Ramses'in uzun saltanatı dönemine gelindiğinde, Mısır toplumu Akhenaton'un sapkın sayılan devrimini büyük ölçüde unutmuştu. Ve bugün Akhenaton'u bu kadar parçalı, bu kadar belirsiz ve bu kadar tartışmalı okumamızın temel nedeni de işte bu sistemli unutturma operasyonudur. Bu yıkım kampanyası her ne kadar son derece sistemli ve acımasız biçimde yürütülmüş olsa da, Yakın Doğu'da yeni tek tanrılı inanç biçimlerinin ortaya çıkmasını uzun vadede engelleyemedi. Aksine Akhenaton'dan sonraki yüzyıllar, insanlık tarihinin dini düşünce açısından en köklü dönüşümlerine sahne oldu. Yahudilik, tam anlamıyla kurumsallaşmış bir inanç sistemi olarak milattan önce 11. yüzyılda Levant bölgesinde ortaya çıktı. Bu inanç, tek bir tanrıya mutlak bağlılık fikrini merkeze alıyor ve çevresindeki çok tanrılı dünyadan net biçimde ayrılıyordu.
Bundan kısa süre sonra Pers coğrafyasında Zerdüşt tarafından şekillendirilen Zerdüştlük ortaya çıktı. Bu inanç sistemi de iyilik ve kötülük arasındaki kozmik mücadeleyi merkezine alan, güçlü biçimde tek tanrıcı unsurlar barındıran bir yapı sundu ve İran ile Mezopotamya'nın bazı bölgelerinde yüzyıllar boyunca etkili oldu. Yunan dünyası açık biçimde çok tanrılıydı. Ancak Apollo, Athena ya da Demeter gibi bazı tanrılara yönelik yerel kültler öylesine güçlüydü ki bazı araştırmacılar bu durumun pratikte tanrıların tek bir merkezde toplandığı bir inanç algısı yarattığını savunur. Bütün bu sistemin tepesinde ise Zeus bulunuyordu. Zeus, tanrıların kralı olarak ilahi düzenin nihai otoritesini temsil ediyordu. Hristiyanlık, Yahudilikten doğdu ancak Helen dünyasının düşünsel mirasından da güçlü biçimde etkilendi. Birçok araştırmacı, Zeus'un gökyüzüne hükmeden yüce tanrı imgesinin, erken Hristiyan tanrı anlayışının şekillenmesinde dolaylı bir rol oynadığını ileri sürer. Roma İmparatorluğu'nun son dönemlerinde Elagabal ve Helios gibi güneş tanrıları da kısa süreliğine yarı tek tanrılı bir konuma yükseldi. Ancak bu kültler Hristiyanlığın imparatorluğun resmi dini haline gelmesiyle birlikte etkilerini hızla kaybetti. Böylece 7. yüzyıla gelindiğinde İslam'ın ortaya çıkışıyla birlikte tek tanrıcılık Avrupa'da, Kuzey Afrika'da ve Orta Doğu'da artık istisna değil, baskın inanç modeli haline gelmişti. Bu uzun çizgiye bakıldığında Akhenaton, tarihte bir sapma olmaktan ziyade çok tanrılı dünyadan tek tanrılı düşünceye geçişin erken bir habercisi gibi görünür. Her ne kadar çocukları ve halefleri onun adını ve mirasını tarih sahnesinden silmek için büyük çaba harcamış olsa da Akhenaton'un hikayesi tamamen kaybolmadı. 18. yüzyılda Mısır'ı ziyaret eden Avrupalı araştırmacılar, Amarna bölgesinde kumların altında kayıp bir şehrin izlerini fark etmeye başladılar. 19. yüzyılda yapılan düzensiz kazılar bu ilgiyi daha da arttırdı. Asıl büyük kırılma ise 19. yüzyılın sonlarında Amarna mektuplarının keşfedilmesiyle yaşandı. Bu bulguların ardından 1890'lı yıllardan 20. yüzyılın ilk yarısına kadar Amarna'da kapsamlı arkeolojik çalışmalar yürütüldü. Ve binlerce yıl boyunca bilinçli olarak silinmiş olan bir hükümdarın hikayesi yavaş yavaş yeniden gün yüzüne çıktı. Akhenaton, sıra dışı yönetimi ve radikal kararları nedeniyle tüm eski Mısır firavunları arasında en çok tartışılan figürlerden biri haline geldi. Buna rağmen onunla ilgili pek çok soru hala cevapsızdır. Örneğin 1907 yılında Krallar Vadisi'nde bulunan ve KV-55 olarak adlandırılan mezar, uzun süre Akhenaton'un mezarı olarak kabul edildi. 2010 yılında yapılan bilimsel analizler, buradaki mumyanın büyük olasılıkla Akhenaton'a ait olabileceğini öne sürdü. Ancak bazı Mısır bilimciler bu yoruma karşı çıkarak Akhenaton'un Amarna'ya gömüldüğünü ve böylesine nefret edilen bir figürün Krallar Vadisi'ne taşınmasının mantıklı olmadığını savundu. Tüm bu belirsizliklere rağmen bir gerçek nettir. Akhenaton, günümüzde en çok tanınan Mısır firavunlarından biridir. Bunun temel nedeni Aton'u merkezine alan yeni bir dini sistem kurma girişimidir. Bu sadece kişisel bir inanç meselesi değildi. Akhenaton, Aton'u Mısır'ın en üstün tanrısı haline getirmek için adını değiştirdi. Başkenti taşıdı ve devasa bir şehir inşa ettirdi. Bu sistem tam anlamıyla katı bir tek tanrıcılık değildi. Daha doğru tanımıyla diğer tanrıların varlığını kabul eden ancak Aton'u mutlak üstün konuma yerleştiren bir monolatriydi. Yine de bu dönemin Mısır toplumu için kabul edilemez bir sapkınlık olarak algılandı. Bu yüzden Akhenaton'un ölümünden sonra halefleri onun bıraktığı her izi yok etmeye çalıştı. Ancak Akhenaton'u deli ya da akıl sağlığını yitirmiş bir hükümdar olarak görmek büyük bir basitleştirme olur. Ne yaptığını biliyordu ve bunu hayata geçirmek için Mısır devletinin muazzam kaynaklarını bilinçli şekilde kullandı. Aton kültünün yükselişi, geç bronz çağının kozmopolit dünyasında Semitik güneş tanrısı inançlarının ve entelektüel etkileşimlerin Mısır üzerindeki etkisini yansıtır. Belki de Akhenaton'un asıl trajedisi zamanının çok ilerisinde olmasıydı. Onun fikirleri yaşadığı çağda reddedildi, yok edildi ve lanetlendi. Ama sonraki yüzyıllarda Akdeniz ve Orta Doğu dünyası adım adım tek tanrılı inançlara yöneldi. Bu dönüşüm 2000 yıl sürdü ve sonunda Akhenaton'un hayal ettiği şey farklı biçimlerde de olsa
insanlık tarihinin baskın inanç modeli haline geldi. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Akhenaton çağının dışına savrulmuş bir sapkın mıydı? Yoksa çok tanrılı dünyadan uzaklaşan insanlığın yönünü sezmiş bir vizyoner miydi? Antik dünyada tek tanrıcılığın yükselişi hakkında sizin yorumunuz ne? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz ve izlediğiniz için teşekkür ederiz.